Bir insanı öldürmekle bir tahtaya çivi çakmak arasında nasıl bir fark vardır? Normal bir zihin için bu sorunun cevabı basittir. Biri vahşet, diğeri ise basit bir tamirat işidir. Ancak bazı zihinler bu aradaki perdeyi kaybeder. Bugün size anlatacağım hikaye, Türkiye suç tarihinin en karanlık, en anlaşılmaz ve en ürkütücü sayfalarından biri. Bu, doğuştan katil olan birinin hikayesi değil. Bu, 31.500 volt elektrikle beyni kelimenin tam anlamıyla kızaran, duyduğu sesleri susturmak için kurbanlarının gözlerine çivi çakan bir adamın hikayesi. Denizli'nin sessiz bir köyünde başlayıp tüm Türkiye'nin kabusu haline gelen çivici katil Süleyman Aktaş'ın zihnine iniyoruz. Işıkları açın çünkü bu hikayenin karanlığı sizi rahatsız edecek. Her şey 1950 yılında Denizli'nin Çambaşı köyünde başladı. Süleyman Aktaş, o zamanlar gazetelerin 3. sayfasında göreceğiniz bir canavar değildi. Evliydi, 3 çocuğu vardı. Sabahları işine giden, akşamları evine dönen Türkiye Elektrik Kurumu'nda hat işçisi olarak çalışan sıradan bir babaydı. Ancak kaderin onun için çizdiği yol, 1984 yılında bir elektrik direğinin tepesinde sonsuza dek değişti. Bir arıza için çıktığı o direkte, Süleyman'ın vücudu tam 31.500 volt elektriğe maruz kaldı. Düşünün, evlerimizdeki prizlerde 220 volt var. Süleyman bunun yüzlerce katını yedi. Doktorlar onun yaşamasını bir mucize olarak gördü. Ama ölen bir şey vardı. Süleyman'ın eski benliği. Uyandığında artık aynı adam değildi. Beynindeki sinirler, gerçeklikle hayal arasındaki o ince duvarı eritmişti. Sesler duymaya başladı. Ona emirler veren, fısıldayan, susmak bilmeyen sesler. Kazadan 2 yıl sonra 1986'da ilk büyük patlama yaşandı. Antalya'da yol sorma bahanesiyle durdurduğu bir araca saldırdı. Öldürdüğü kişi sıradan biri değildi. Başkomiser Nuri Keskin'di. Süleyman yakalandı. Herkes onun hapishanede çürüyeceğini düşünürken mahkeme heyeti önünde o meşhur rapor duruyordu. Cezai ehliyeti yoktur. Teşhis, paranoid şizofreni. Ve işte Türkiye hukuk sisteminin o dönemki en büyük trajedisi burada devreye girdi. Süleyman Aktaş, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Sadece 4,5 yıl, evet, bir polis müdürünü öldüren ve ağır akıl hastalığı olan bir adam, sadece 4,5 yıl sonra iyileşti denilerek 1991 yılında taburcu edildi. Sizce 31.000 voltla yanan bir beyin 4 yılda gerçekten iyileşebilir mi? Köyüne dönen Süleyman 3 yıl boyunca sessiz kaldı. Komşularına selam verdi, kahvehanede oturdu. Ama kafasının içindeki o sesler aslında hiç susmamıştı. Sadece doğru zamanı bekliyorlardı. 1994 yılı, Denizli'nin Bozkurt ilçesi. Yazın boğucu sıcağı yerini kan donduran bir soğuğa bırakmak üzereydi. Önce Ayşe ve İsmail Güneş çifti bulundu. Cesetleri şişmiş, tanınmaz haldeydi. Jandarma ilk başta gıda zehirlenmesi dedi. Kimse yaşlı bir çiftin cinayete kurban gideceğini düşünmedi. Dosya kapandı. Ama bu sadece bir ısınma turuydu. Bir ay sonra Rukiye ve Ramazan Kocatepe çifti. Bu kez manzara, zehirlenme gibi basit bir açıklamayla geçiştirilemezdi. Yaşlı çiftin başlarında özellikle göz ve şakak bölgelerinde parlayan metal cisimler vardı. İnşaat çivileri. Katil, kurbanlarını boğmuyor ya da bıçaklamıyordu. Onları birer tahta parçası gibi görüyordu. Köyde panik başladı. Herkes kapısını kilitliyor, gençler nöbet tutuyordu. Ama katil dışarıda değil, içlerindeydi. Son kurban Yıldırım Kılıç oldu. Süleyman'ın kendi akrabası, eve girenler Kılıç'ı can çekişirken buldu. Gözünde yine o korkunç imza vardı. Son nefesinde tek bir isim fısıldadı. Süleyman. Jandarma, Süleyman Aktaş'ın evine baskın yaptığında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evin altında kendine gizli bir ölüm atölyesi kurmuştu. İçeride ne mi vardı? Kanlı bir satır. Özenle dizilmiş 10'luk ve 12'lik inşaat çivileri. Ve en korkuncu, bir görev listesi. Sorgu odasında karşısında oturan savcı, Süleyman'a nedenini sordu. Neden çivi? Neden gözler? Süleyman'ın cevabı, bir akıl hastasının mantığının ne kadar ürkütücü olabileceğini gösteriyordu. Evraklar kafalarının içinde oynamasın diye çaktım hakim bey. Konuşuyorlardı, susmuyorlardı. Çivi çakınca sustular. Ayrıca burunlarından hava alsınlar diye delik açtım. Kendini bir çivici,
kurbanlarını ise tamir edilmesi gereken nesneler olarak görüyordu. Yıldızlardan emir alıyorum diyordu. Özellikle terazi yıldızından kafasında kurduğu 9 rakamı takıntısı vardı. 3 insan, 3'er çivi hesabı tutturmaya çalışıyordu. Süleyman Aktaş tekrar Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kapatıldı. Hatta bir dönem oradan kaçmayı başarıp tüm Türkiye'yi tekrar alarma geçirdi ama neyse ki çabuk yakalandı. Hastanede geçirdiği yıllarda kendini beton çivi olarak tanıttı. Başka hastalara taşla saldırdı, bebek yüzlü katil lakaplı Ali Kaya ve Kolici, Orhan gibi diğer azılı suçlularla aynı koğuşları paylaştı. Tam bu sıralarda trajikomik bir şey yaşandı. Tarihler 1997'yi gösterdiğinde hastanenin çok önemli bir konuğu vardı. Dönemin Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu. Bakan, hastaneyi teftiş ediyor, hastaların durumunu inceliyordu. Ve kaçınılmaz olarak yolu Türkiye'nin en çok konuşulan o hücresine düştü. Bakan Karakuyu, demir parmaklıkların arkasındaki Süleyman'a yaklaştı. Kameralar kayıttaydı, gazeteciler not alıyordu. Herkes Süleyman'ın ne yapacağını merak ediyordu. Pişman mıydı, ağlayacak mıydı? Yoksa saldırganlaşacak mıydı? Bakan, o klasik devlet adamı tavrıyla sordu. "Nasılsın Süleyman? Bir isteğin, bir derdin var mı?" İşte o an odadaki buz gibi hava daha da keskinleşti. Süleyman Aktaş gayet sakin, sanki bir inşaat şantiyesinde şefine rapor veren bir usta edasıyla cevap verdi. Gözü pencerelerdeki demir parmaklıklara takılmıştı. Süleyman'ın cevabı, "Sayın Bakanım, buradaki pencerelerin demirleri gevşemiş. Sallanıyor bunlar. Bana biraz çivi, bir de çekiç verin de şunları bir sağlamlaştırayım. Böyle olmaz, mazallah düşer birinin kafasına." Duyduklarınız şaka değil. Adam, özgürlüğünün önündeki en büyük engel olan demir parmaklıkları sökmek için değil, sağlamlaştırmak için çivi istiyordu. Bakan Karakuyu ve heyeti donup kaldı. Çünkü karşılarındaki adam için cinayet veya hapishane diye bir kavram yoktu. Onun dünyasında sadece onarılması gereken gevşek parçalar, çakılması gereken çiviler ve tamamlanması gereken görevler vardı. Bakan Karakuyu, belki de o an 31.500 volt elektriğin bir insan zihninde yarattığı o tamiri imkansız hasarı kendi gözleriyle gördü. Süleyman'a çivi verilmedi ama bu diyalog, Türk suç tarihine deliliğin en saf hali olarak kazındı. Burada güncel bilgiyle bitiriyoruz. Süleyman Aktaş, işlediği suçların ağırlığını hiçbir zaman tam olarak kavrayamadı. Kendi karanlık dünyasında tamamlaması gereken görevleri olan bir teknisyen olarak kaldı. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazen en büyük korku filmi senaryoları bir kaza sonucu hasar gören bir insan beyninin içinde yazılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Gece uyurken kapınızı 2 kere kontrol etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.